Arkadaşlar selamlar saygılar. Bugün Tesla modelli aracımı Ankara'da nereden aldım? Ergaz dedikleri yer neresi? Aracı ilk aldığım zamanki şarj seviyem kaçtı? İlk şarj tecrübelerim ve ilk sürüş deneyimim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Google Maps haritalarına geldiğimiz zaman burada Tesla Servis Ankara yazıldığı zaman karşımıza zaten geliyor. Burada aynen binası da burası. Kabaca nerede diye olacak olursak İstanbul yoluna arkadaşlar gidiyoruz. Yani şuna çok dikkat edin. Şurada incecik bir yol var. Şu yola dikkat edin arkadaşlar. İstanbul yoluna gidiyorsunuz ve Tesla teslimat bölgesi burası arkadaşlar. Arkadaşlar aracınızı almaya geldiğiniz zaman kapıda güvenlik görevlisi sizi karşılıyor ve diyor ki arkadaşım git bu aracını sokağa park et öyle diyerek gel. Doğası çünkü içeride trafiğe izin vermiyorlar. Bu görmüş olduğunuz alanda kimlik kontrolü imzanızı attıktan sonra alana giriyorsunuz. Alanda böyle güzel bir şekilde arabalar bizi bekliyor. Zaten cep telefonunuza ikaz geliyor alandayım diye. Onu onay verdikten sonra aracınız yanına gidiyorsunuz ve telefonunuz aracınızla güzel bir şekilde eşleşiyor. Sorunuz varsa zaten burada dörtleri ekliyorsunuz. İlgili arkadaş gelip o sorunuzun cevabını veriyor. Sorunuz yoksa tertemiz bir şekilde ben gidiyorum arkadaş deyip buradan arabanızı teslim alıp güzel bir şekilde yolunuza devam edebiliyorsunuz. Tabii ki genel kontrollerinizi yapmadan git çıkmayın. Ben şarjı ilk aldığım zaman şarjı %23'tü. Dolayısıyla nereye gidiyoruz? Anka Mall'a gidiyoruz. Süper Charger'a. Anka Mall'da 8 tane Tesla Süper Charger var arkadaşlar. Buradan bir tanesini alıp böyle tabancayı uzatıyoruz ve burada işte bu görmüş olduğunuz düğmeye bastıktan sonra kapak açılıyor zaten. Daha sonra güzel bir şekilde tabancayı yerleştirilmesini bekleyip Tesla işaretinin yeşil yanmasını bekliyoruz. Aracımız da ayrıca bu şekilde bize gösteriyor. 18 şarja gelmişim bu arada. Yalnız şöyle bir durum vardı. Şarj sınırı %80'e çekti. Ben bunu uygulamadan ne yaptım? %100'e çektim ki aracım tamamen şarj olsun. Diğer türlü %80'e kadar veriyor. Neden? Şarjı paylaşımı olduğu için. Ortalama ne kadar sürdü? 35-40 dakika sürdü. 10 dakika falan optimizasyon. Bu arkadaşlar 2 tane kart veriyorlar. Kartlardan bir tanesi bu ama biz genelde cep telefonumuzu kullanıyoruz tabii ki. Arada böyle ekranlar veriyor. Ekrandan takip ediyoruz tabii ki. İlk 140 lira tuttu böyle gaz kestim. Vay süpermiş falan dedim ama öyle değilmiş olay. Bu 150 kilometre indirimli olduğu için bu şekildeydi. İlk sürüş içinde artık radar optimize olmuştu. Mis gibi çıktım. Arka dubalar, arabalar, insanlar, öndeki arabaların frenleri, sinyalleri öyle benim simülasyon ekranında göstermesi gerçekten çok hoşuma gitti bu arada. Şöyle bir durum var. Şimdi birazdan göstereceğim. Aynen. Şimdi öndeki araçtaki bakın frene bastı. Simülasyonda frene bastı. Şimdi gaza bastı. Söndü. Tekrar frene bastı. İşte bu da yandı. Öndeki SUV aracının sinyal lambası da burada yanıyor aslında ama tam olarak ekranda gösterememişim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dolayısıyla bu gerçekten çok hoşuma gitti. Birazdan zaten yola çıkacağız. Trafik kalabalık olduğu için böyle sakin sakin ilerliyoruz ama sağımdaki solumdaki neler oluyor neler bitiyor onları görmek gerçekten fena bir his değil. Sağ sinyale verdikten sonra bu şekilde kamerasını da açıyor ve şu simülasyonun orada da netliğini göstermek istedim. Şimdi tabii yola çıkarken öndeki gri arabanın hareketlerini inceleyin arkadaşlar. Bakın hem simülasyonda hem de gerçek hayatta olan o çizgi geçiş anlarında çok mükemmel bir senkron var. Karşıdan gelen arabaları da görebiliyorsunuz. Öndeki araç şu an gaza bastığı için normal griyi gösteriyor. Ancak biraz sonra frene bastığı zaman simülasyonda da evet bastı. Simülasyonda da frene bastı arkadaşlar. Şu an pek bir tehlike arz etmediği için o ortamda bütün arabalar gri. Yaklaştığınız zaman siyah, biraz daha tehlike hissettiği zaman kırmızı yapıyor ve size ikaz vermeye başlıyor. Bilginiz olsun. Planlı videolarımın ekranda göründüğü gibi herkese çok teşekkür ederim. İyi günler olsun.